Tarih, kahramanların ve canavarların yan yana yürüdüğü buzlu bir yoldur. Her ulusun tarih anlatısı birini kahramanlaştırırken o kahraman diğer ulusun kabusu olur. Peki bir insan hem kahraman hem de canavar olarak yüzyıllar boyunca nasıl namını arttırabilir? Vlad Tepes, bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda bunun en karanlık örneği. Romanya'nın bir kısmı için ulusal bir kahraman, Türkler ve dünyanın geri kalanı içinse bir kabusun vücut bulmuş hali. Üstelik zalimliği sadece düşmanlarına karşı değildi. Kendi halkının da kanını akıtan acımasız ve gaddar bir hükümdardı. Bu videoda Kazıklı Voyvoda'nın gölgelerle dolu dünyasına adım atacağız. Zalimliklerinin ardındaki hikayeleri keşfedecek, onu tarihin en acımasız figürlerinden biri yapan olayları inceleyeceğiz. Aynı zamanda Bram Stoker'ın ünlü vampiri Kont Drakula'ya nasıl ilham kaynağı olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu ile olan kanlı mücadelesini anlatacağız. Hazırsanız tarihin en karanlık hikayelerinden birine doğru yol alalım. Vlad Tepes'in dehşet dolu hikayesine. Tarihin karanlık ve puslu sayfalarını birlikte keşfetmek için en doğru yerdesiniz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin Vlad Tepes'in dehşet verici dünyasına birlikte adım atalım. 3. Vlad Tepes ya da Kazıklı Voyvoda isimleriyle Avrupa tarihine damga vuran ve adı nesiller boyunca korku ifadesiyle birlikte anılan Vlad Drakula. Vlad sadece Avrupa tarihine değil, Avrupa tarihiyle iç içe geçmiş olan Türk tarihine de damga vuran önemli figürlerden biri. Sonradan Fatih unvanını alacak olan Şehzade Mehmet'in çocukluk arkadaşı, 6. Osmanlı Padişahı Murat Han'ın eğitimiyle bizzat ilgilendiği özel misafiri. Kardeşi Radu ile geldiği Edirne Sarayı'nda Osmanlı şehzadeleriyle birlikte kendilerini bekleyen zorlu hayata hazırlanan Vlad. Detaylarını birazdan değineceğiz fakat Osmanlı saltanatından aldığı güç ve bizzat padişahın hazırladığı ordu ile sonraki yıllarda Eflak Prensi olan ve en büyük zalimliği yine Osmanlı'ya karşı gösteren gaddar Vlad. Vlad'ın hikayesi bugünkü Romanya sınırları içinde kalan Osmanlıların Eflak olarak adlandırdığı yerde başladı. Yıldırım Bayezid'in saltanat yıllarında Osmanlıların vasal devletlerinden biri haline gelen Eflak Prensliği düzenli olarak vergi ödüyor, ihtiyaç halinde orduya asker sağlıyor, bunun dışındaki zamanlarda ise Eflak Voyvodaları tarafından yarı özerk bir şekilde yönetiliyordu. Böylece Osmanlı'nın himayesini kabul eden ilk Eflak Voyvodası da Vlad'ın dedesi Mirça'ydı. Ancak Yıldırım'ın Ankara Savaşı'na yenilmesiyle dengeler bozuldu. Fetret devri olarak adlandırılan dönemde Mirça önce Musa Çelebi'yi, sonra da Düzmece Mustafa'yı destekledi ve devletin güçsüzlüğünden yararlanarak vasallığı ortadan kaldırdı. Vergisini ödemedi. Daha sonra kontrolü eline alınan Çelebi Mehmet, 1417 yılında düzenlediği seferle Eflak'ı tekrar Osmanlı'ya bağladı. Ancak bölge tamamen kaygan bir zemindi. Eflak beyleri ise her zaman Macarlar ve Türkler arasında bir denge siyaseti gözetmek zorundaydı. Çünkü Macaristan Krallığı da Eflak'ın komşusuydu ve o yıllarda bölgenin bir diğer önemli aktörüydü. Mirça'nın ölümünden sonra oğlu 2. Vlad Eflak Voyvodası oldu. 2. Vlad, Mirça'nın gayrimeşru oğluydu ve tüm çocukluğu ve gençliği Macar kralı Sigismund'un hizmetinde geçmişti. Bu yıllarda kendisini tam bir Haçlı şövalyesi olarak geliştirmiş ve tüm benliğini Balkanlarda iyice kudret sahibi olmaya başlayan Osmanlı karşıtlığına adamıştı. Yine Sigismund'un bizzat kurduğu aristokrat bir şövalye tarikatı olan Ejderha tarikatına üye olmuş, tarikatın kendisine verdiği Latince'de ejderha anlamına gelen Drakul ismini kullanmaya başlamıştı. İlerleyen yıllarda oğlu Vlad da kendisini ejderhanın oğlu anlamına gelen Vlad Drakul olarak tanımlayacaktı. 2. Vlad, Voyvodalığının ilk yıllarında doğal olarak Macarlara yakın bir siyaset izledi. Fakat dedim ya, bölge tamamen kaygan bir zemindi. Çok güvendiği Macarlar, Sigismund'un ölümünün ardından kendisine karşı rakip hanedanı destekleyince o da sırtını Osmanlılara yaslamak istedi. Bursa'ya kadar geldi ve Sultan Murad'a bağlılık yemin etti. Yeminini desteklemek için de yanında getirdiği ortanca oğlu Vlad ve küçük oğlu Radu'yu Osmanlı Devleti'nin himayesine verdi, bir nevi esir olarak. Böylece oğulları sultanın yanında ve onun insafında olacağı için Osmanlı'ya karşı bir hamle yapmayacağını garanti etmiş oluyordu. Vlad 11-12 yaşlarında, Radu ise çok daha küçüktü. Önce Kütahya'daki Eğrigöz Kalesi'nde ve Tokat'ta tutuldular. Kısa süren bu durumun ardından da kendileri gibi Osmanlı Devleti'ne bağlılık bildiren diğer prenslik ve devletlerin veliahtları gibi saygı görerek yaşadılar. Şehzade Mehmet'in de aralarında bulunduğu ayrıcalıklı bir grupla birlikte Enderun eğitimi aldılar. Osmanlı'nın 15. yüzyıldaki en değerli hocalarının gözetimindeydiler. Savaş sanatlarının yanı sıra devlet yönetiminin en ince detaylarını öğrendiler. 2. Murat, Vlad'ın eğitimine büyük önem veriyordu. Ne de olsa günün birinde babasının yerine geçecek ve öğrendikleriyle iyi bir prens ve Osmanlı'ya sadık bir devlet adamı olacaktı. Fakat ne yazık ki beklendiği gibi olmadı. Radu öğrendikleri doğrultusunda gözü kara bir asker, padişahın sadık kulu ve hatta iyi bir Müslüman olmuş olsa da Vlad'ın kalbinde yanan ateş yıllar geçse de sönmedi. Edirne'deki eğitimi sırasında kendisine gösterilen her şeyi iştahla öğrendi. Ancak hiçbir zaman tam bir uyum sağlayamadı. Nasıl sağlasın ki? Kişiliğinin şekillenmeye başladığı ergenlik çağlarında hiçbir ortak noktası bulunmayan yabancıların sarayında, üstelik babasını zorla getirip teslim ettiği küçük bir prens. Beyaz atlı prens olmayı beklerken esir prens olmayı hazmetmesi eminim zor olmuştur. Muhtemelen zaten var olan psikolojik problemleri işte bu yıllarda sadist bir kişilik edinmesine yol açtı.
Bu kadar empati yeter diyerek zamanı biraz ileriye saralım. 6 yıllık esaretin ardından Osmanlı'dan öğrendikleriyle ve zaman içinde beslediği derin nefretle doluyken babasına karşı darbe yapıldığını ve tahttan indirildiğini öğrendi. Macar kralı Janosch babasının ölümüne neden olmuştu. Bunun üzerine Vlad 1448 yılındaki 2. Kosova Muharebesi sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak tahtına geçme girişiminde bulundu. Ancak Janosch'un destek verdiği rakibine karşı yenildi. Yeniden Osmanlı'ya sığınmaktansa Boğdan'a geçti. O Boğdan'dayken Osmanlı'da da dengeler değişmişti. II. Mehmet tahta çıkmış, İstanbul'un fethi için hazırlıklara başlamıştı. Böylece Mehmet'in çocukluk arkadaşı, Osmanlı taktiklerini bilen, bu kültür içinde yoğrulan ama asıl motivasyonu Osmanlı karşıtı olan Vlad Drakula da Avrupalı krallar için değerli bir isim haline gelmeye başladı. Bu değerle de babasının sonunu getiren Janosch ile Osmanlı'ya karşı işbirliği yaptı. Tahta çıkması ilk denemesinin üzerinden geçen 8 yılın sonunda oldu. Vlad Drakula'nın ilk hamlesi yıllar önce babasının ve abinin ölümüne neden olan soylulardan intikamını almak oldu. 1459 yılında 200 soylu aileyi Paskalya ziyafeti bahanesiyle büyük bir salonda topladı. Barış vaadiyle gelen herkesi kötü bir sürpriz bekliyordu. Kadınları ve yaşlıları oracıkta öldürttü ve hepsini kazağa oturttu. Sağlıklı erkeklere ihtiyacı vardı. Bittiğinde Vlad'ın en sevdiği konutlarından biri olan Poenari Kalesi'ni inşa edeceklerdi. Ancak çalışmaya hiç de alışık olmayan soylular inşaat devam ederken yorgunluktan ve uğradıkları eziyet yüzünden öldüler. Artık Vlad Tepeş olarak anılmaya başlamıştı. Yani Kazıklı Voyvoda. Düşman olarak gördüğü herkesi kazağa oturtmak artık onun bir nevi imzası haline gelmişti. Üstelik Vlad zalimlikte eşitliği sağlamıştı. Soyluların vahşice katledilmesinin ardından ülkesindeki dilencileri ve evsizleri yine bir ziyafette bir araya getirdi ve insanlar yemeklerini yerken kapılar üstlerine kapandı, dışarıdan kilitlendi ve ateşe verildi. Artık akıl almaz zalimliği tamamen perçinlenmişti ve dünyanın Vlad Drakula'dan görecekleri daha yeni başlıyordu. Macarların müttefiği olarak gördüğü ülkesindeki Sakson Almanlara karşı da çok acımasızdı. Çoğunlukla Transilvanya bölgesinde yaşayan on binlerce Almanı kazağa oturttu ve kendisi için bile iddialı sayılabilecek yöntemlerle öldürttü. İnsanları ölürken izlemekten büyük haz alıyordu. Haberler her yere yayıldı. Gerçekler korkunun etkisiyle kurmacayla karışmaya başladı. Anlatılanların büyük çoğunluğu zaten doğruydu ama Vlad Tepes'in kurbanlarının kanını içtiği, ekmeğini bandırıp yediği gibi birçok tevatür de ortaya atıldı. Sanki kendi zalimliği yetmiyormuş ya da azmış gibi dilden dile dolaşan bu sözler Avrupa'da kurbanlarının kanını içen bir figür, yani daha sonraki yılların deyimiyle vampir söylentilerini kulaktan kulağa yaymaya başladı. Gerçek şu ki insanoğlunun en kötü kabuslarında bile aklına gelmeyecek türlü işkence yöntemleri artık onun için sıradanlaşmıştı. Tüm bu katliamlar Papa II. Pius'un da dikkatini çekmiş olacak ki 1462'de Vlad Tepes'in yaklaşık 40 bin kişiyi işkenceyle öldürdüğünü söyleyen bir rapor hazırladı. Tüm bunlar elbette ki Fatih Sultan Mehmet'in de kulağına geliyordu. Böylesine despot ve zalim birine karşı sessiz kalınması mümkün değildi. Derhal hakkında söylenenleri açığa kavuşturmak için İstanbul'a çağrıldı. Yıllardır vergilerini de ödemiyordu ve onu da yanına getirmesi emredildi. Ancak Vlad payitahta gelmediği gibi kendisine gönderilen elçileri de katletti. Elçilerin huzurunda sarıklarını çıkarmasını isteyen Vlad, bunu reddeden elçilerin sarıklarını kafalarına çiviletti. Artık ok yaydan çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han, en güvendiği kişilerden biri olan Çakırcı Hamza Bey'i Vlad'ı yakalayıp getirmesi için görevlendirdi. Tuna Nehri kıyısında ordugahını kuran Hamza Bey, Vlad'la görüşmek istediğini bildirdi. Yaptığı plana göre de Vlad geldiğinde onu yakalayacak ve payitahta götürecekti. Ancak hiç beklemediği bir anda Vlad'ın askerlerinin pususuna düştüler. Hamza Bey çarpışmada şehit olunca askerleri de teslim oldu. Kendilerini bekleyen berbat sondan habersizdiler. Vlad teslim olan askerlerin tamamını kazağa geçirdi. Hamza Bey ise rütbesinden dolayı çok daha yüksek bir kaza. Artık Fatih Sultan Mehmet'in Eflak üzerinde bizzat yürümekten başka bir çaresi kalmamıştı. Fatih'in ordusu çok daha kalabalıktı ve Vlad'ın kardeşi Radu da yanlarındaydı. Vlad ise bu haliyle onu yenemeyeceğinin farkındaydı. Yapabileceği tek bir şey vardı, o da gerilla taktiği uygulayarak vurkaç yapmak ve şartları Osmanlı askerleri için çok daha kötü bir hale getirmek. Bunun için de vahşi yöntemlere başvurmaktan çekinmeyecekti. Zaten artık sosyopatlığı en zirve noktasındaydı ve çekinecek hiçbir şey kalmamıştı. Tarlaları yakıp kuruttu. Yol üzerindeki bütün su kaynaklarını zehirletti. Üstüne bir de frengi, veba, cüzzam, verem gibi hastalıkları bulunan insanları ülkenin her yerinden toplattı ve onları Osmanlı askeri gibi giydirerek ordugahların içine saldı. Bu bir nevi biyolojik savaştı. Son hamlesi ise Mehmet'e suikast düzenlemekti. Bir gece Yeniçeri kılığına girdi ve sultanın çadırına kadar ilerledi. Ancak içeri girmesi elbette ki mümkün değildi. Çadır çok iyi korunuyordu. Böylece fark edildi, yaralandı ve o halde kaçmak zorunda kaldı. Mehmet ise ordusuyla birlikte başkent Targovişte'ye girecekken son bir sürprizle daha karşılaştı. Bu sürprizlerin belki de en zalimiydi. Vlad'ın zaman içinde ele geçirdiği 23 bin civarındaki esir katledilmiş, ormandaki ağaçların dallarına aileleriyle birlikte birer birer asılmıştı.
Targovişte şehrinin girişindeki orman boyunca resmen sergilenen ölü bedenleri görmek, Fatih Sultan Mehmet ve mahiyetindeki askerler açısından çok büyük bir yıkım oldu. Ölü bedenlerden oluşan devasa orman önlerinde uzanıyordu. Vlad, Karpat dağlarına çekilmiş, başkentte kontrolü sağlayan Mehmet Han ise Radu'yu yeni Eflak voyvodası olarak atamıştı. Yanına sağlam bir askeri birlik de bırakmış ve tek görev olarak Vlad'ı yakalamasını ve kendisine teslim etmesini emretmişti. Ardından İstanbul'a döndü. Vlad bir süre sonra Macaristan'a sığındı ama artık orada da istenmiyordu. Osmanlıları karşısına almak istemeyen Macar kralı Matias, Vlad'ı esir aldı ve bir kaleye hapsetti. 12 yıl boyunca burada kalan Vlad, 1476 yılında Eflak'ı geri almak için doğduğu topraklara döndü. Ancak bu planını gerçekleştiremeden Osmanlı akıncılarına yenik düştü. Başının kesilip İstanbul'a gönderildiği ve burada ibret için sergilendiği rivayet edilir. Ölümünden sonra Vlad Tepes'in mezarı ve kalıntıları hakkında pek çok spekülasyon yapılmış olsa da mezarının Romanya'daki Snagov Manastırı'nda olduğu kabul ediliyor. Efsanesi ise dünyanın tüm ülkelerinde kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Bugün Kazıklı Voyvoda Vlad Tepes'in hikayesini sizlerle paylaştık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Ayrıca tarih ve efsanelerle dolu daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşleriniz ve sorularınızı da yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.